Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videoda hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda yeni etkinlik Kış Perde Kralı 300 evrensel etkinliği dediğimiz etkinliğin farklı adlarıyla gelen versiyonunu inceleyeceğiz. Ne zaman gelecek dostlar? Tam tarihini söylüyorum. Ortalama 88 ve üstündeki sunuculara 19 Ocak 2026 tarihinde gelecek arkadaşlar. Şimdi içeriye bir bakalım. Bakalım nasıl e, güzel bir etkinlik hazırlamışlar mı? Ne yapmışlar? Ne etmişler? Şöyle bir başlangıç olarak tıkladım. Kış Perde Kralı yazıyor. Bu direkt 300 evrensel. Şuradan başlayalım dostlar. Şimdi burası neymiş abi? Şöyle 20 tane şey var. Hatta bir şuradan da veriliyor. Ücretsiz de 100 tane kardan adam kar topu alabiliyormuşuz. Kardan adam kar topu ne oğlum? Direkt kar topu desenize şuna. Güzel kardeşim ya. Her şeyi biz mi öğret? Oha! 230 TL'ye 1000 tane veriyor. Bilmiyorum fazla mı acaba? Ama kaçta? Gerçi bir atışı 20 tane istiyor. Mesela bunu neden 20 tane? Bu arada bu etkinlik hatırlarsınız bir Cadılar Bayramı tarzında bir etkinlik gelmişti. Felaket derecede elmas veriyordu. Eğer onun gibi ise bakayım şöyle bir. Kaynak verdi, hız verdi. 5 dakika yani hiç vermedi. 20 elmas verdi sadece. İçeriğine bakmamız gerekirse hocam. Burası şey. Buranın taktiği var dostlar. Buranın taktiğini söyleyeyim size. Buranın bir olayı var. Aynen. Bu arada çok fazla elmas vermiyor anladığım kadarıyla. Şurada içeriği var. Şimdi %1 şans bundan hiç vermez neredeyse. %1 ne kardeşim? 100 vites işte idare eder ama %3 şans. 10 elmas var. 5 dakikalık hızlandırmalar var. Burada da enerji çekirdeği yine idare eder. Titanyum okey. Ama birer falan veriyor. Az veriyor. Şuradan 10 elmas. Bu tam elmaslık etkinlik muhtemelen dostlar. Haberiniz olsun. Ve şurada da şapkalı dük var. Bu şapkalı dük şuradan işte vuruyorsun. Ortalama işte 10 vuruşta bir, 20 vuruşta bir şapkalı dük geliyor arkadaşlar. Bunun olayı o. Bunun içinde de yine elmas var. Hızlandırma var. Bu gereksiz. Şu da gereksiz. Şu da lazım. Şu lazım. Şu lazım. Şu lazım mesela genel olarak herkese. Şunların üçü gereksiz abi. Ama iyi elmas verecek muhtemelen bu etkinlik. Anladığım kadarıyla. Peki sıralama durumu ne? Hocam sıralama var mı hocam? Hocam sıralama yok. En yüksek pakette yani en yüksek paket değil bu arada. 2300 TL'lik pakette 10.000 kartopu veriyor. Muhtemelen 4500 yani en yüksek pakette de 20.000 kartopu verecek. Mantıken 20.000 kartopu da bence bayağı çevrilebiliyor ve arkadaşlar şöyle bir olayı var. Bir saniye ekran kaydı gitmemiş tamam. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesela örnek veriyorum buradan kar topunu alıyorsun. Bu kar topunu kullanıyorsun hızlandırma geliyor işte elmas geliyor carçurt geliyor. Ondan sonra işte elması veriyor. Ayrıyetten burada bir de hızlandırma veriyor arkadaşlar. Yani ondan dolayı bu etkinlik paketleri genel olarak diğer paketlere göre çok daha iyi haberiniz olsun. Fakat dediğim gibi şurada verilen içeriğin de güzel olması gerekiyor. Mesela bazı içerikler burası çok kötü. Şimdi şurası var. Sıralama yerine buraya getiriyorlar artık biliyorsunuz. Şimdi buraya bir bakalım. Burada göze çarpan başlangıçta nerede başlıyor? Mesela şurada mor parça diyorum. Mor çip var. 1200 şeyde ilerlemede geliyor. Peki mesela biz kaç ilerleme yaptık? 14 ilerleme yaptık. 20 kaç tane attık la biz buraya? 140 tane mi attık? 140 tane attık. Şuranın taktiğini söyleyeceğim bu arada. Oranın önemli bir taktiği var. Bilmiyorum illaki bilenleriniz vardır ama bilmeyenler için. Şimdi şurada 3 tane daha veriyor. 5500 sıralamada veriyor. 3 tane mor çip. Sonrasında kale görünümü işte. Bu arada bu kale görünümünü bir tane oyundan çalmışlar ya. Bu oyunu biliyorum ben. Abi aynısını çalmışlar lan bir de. Ulan bu oyun var ya felaket bir şey. Şimdi 8000 ilerlemede kale görünümü veriyor. 10.500'de artık yine yani klasik kale görünümünden hemen sonraki aşamalarda çok fazla ödül veriyor arkadaşlar. Önemli ödül dediğim. Şu mesela şuradan 10 tane DX alabiliyorsun. Ondan sonra buradan sarı çip alabiliyorsun. Sarı çip de değerli ama sarı çip biraz şansa bağlı. Şuradan yine 10 DX alabiliyorsun. 20 etti.
Ondan sonra şuradan bir tane daha alıyorsun. 30. Şuradan 2 tane sarı çip. 30, 20 tane buradan 50 tane DX alıyorsun ve en sonda da 19.000 arkadaşlar. 2 tane seçmeli sarı çip veriyor. Maksimumda bu kale görünümünde yükseltme yok. Aynen, yükseltme kale görünümü değil bu. Şimdi şuranın olayı da arkadaşlar, şuranın olayını da söyleyeyim. Şimdi dostlar, her hesabın burada her hesaba çıkıyor, tamam mı? Ama şöyle mesela her hesabın örnek veriyorum 20.000 e, dolum hakkı var mesela. 20.000 tane de her hesapta çıkıyor. Bunu 20.000'e örnek verdim. Yani burada sizin yapmanız gereken olay dostlar, mesela burası 11.946 şu anda gördüğünüz gibi. Mesela şu anda basılması gerekiyor. Örnek veriyorum, cebinde 20.000 tane kartopunu bekleteceksin, tamam mı? Çıkana kadar mesela 11.000 olduğu zaman, 10.000 olduğu zaman çıkana kadar basacaksın. Ha, çıkmadı mı? Örnek veriyorum. Sana çıkmadı, resetlendi, 4.700'e geri düştü. Ne yapıyorsun abi? Bekletiyorsun, tamam mı? Burası yine 9.000, 10.000 olur illaki. Tekrar olduğu zaman tekrar basıyorsun. Bu şekilde ne oluyor? Mesela 4.700, 5.000 kartopu almak yerine gidiyorsun mesela 11.000, 12.000 alıyorsun. 6-7.000 tane kartopu ekstra gelmiş oluyor. Bu bayağı önemli bir taktik. Mesela 6-7.000 kartopunun da değeri dostlar. Mesela kafadan hadi 4.000 kartopu desek 900 TL mesela en basitinden. Beleş kartopu dostlar. Bu taktiği kullanın. Gidip 4.700'de falan asla basmayın. Çünkü siz ya, bu şansa göre değil mesela. Bu şansa göre yutturmaya çalışıyorlar da bu her hesabın kendine özel şeyi var mesela. Sunucudaki her hesabın örnek veriyorum birine 10.000'de çıkıyor. 10.000 tane kartopu harcayınca çıkıyor. Diğerine 11.000. Hepsinin yani yük şeyi bu civarda. Onu söyleyeyim. Ona göre bu şekilde yaparsanız fazladan kartopu alırsınız diyorum. Şimdi kış günü hediyesi. Allah. Dur bakayım, ekran gitti mi, gitmedi. Okey to. Şimdi burada fazla durdum. Asıl olay genel olarak burada dönüyor çünkü. Kış günü hediyesi burası dostlar. E, Burası düşük yatırımlı arkadaşlar için alınması gereken tek yer. Şu ikisi. 230 ve 450 TL olan. Düşük para harcıyorsanız, az para yatırıyorsanız sadece bu ikisini almanız yeterli. Bunlar çünkü maksimum kazancı veriyor. Kış perde kralı burası direkt 300 evrensel etkinliği. Fakat kaç tane kartopu veriyor onu öğrenmem lazım. Günlük birinciye 1500 kartopu veriyor. 1500 kartopunun değeri neydi hocam? Şöyle bir bakalım. Popüler paket. 1500 yani 300 TL'lik kartopu veriyormuş gibi aynen. Ne 450 TL ne 230, yani 300 TL'lik kartopu veriyor birinci olana. Yani idare eder. Çok da kötü değil. 300 TL'lik paket almış gibi oluyorsun mesela, örnek veriyorum. Haftada 6 günde 3 gün birinci olsan 900 TL'lik kartopu paketi, oradan da ekstra ödül kazanmış oluyorsun. Bence güzel. 1500 TL vermesi. Yine 15 sarı parça veriyor her birinde mi? Aynen, her birinde 15 sarı parça veriyor. 4 tane 4K elmas veriyor. Genel sıralamada 300 sarı parça, 16K elmas, 90 saat hızlandırma. Burası klasik, sadece bu etkinliklerde değişen dediğim gibi sadece etkinlik malzemeleri oluyor. Bence 1500 de gayet iyi diye düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bazen mesela 100 liralık paket şeyi veriyordu. Etkinlik malzemesi veriyordu. Burası, buradaki görevleri zaten herkes yapıyor abi. Buradan da ücretsiz oyuncular toplayabilir. Şuraya geçtim. Burada arkadaşlar buranın olayı 4.500 TL yatırırsanız buradakilerin hepsini alabiliyorsunuz. Buranın şu yani oha oğlum, ayının sırtına roket bağlamışlar. Birlik saha saldırısı veriyor yalnız. Bunun adı mı değişti? Bir saniye abi. Yoksa yeni bir özellik mi getirdiler? Bunu hiç dikkat etmemiştim. Birlik EP'si. Ha, birlik saha saldırısı olarak. Tamam tamam, okey. Tamam. Birlik ya, hiçbir olayı yok yani dostlar. Ben de farklı bir özellik getirdiler zannetmiştim. Yani ya çok fazla yatırmaya gerek var mı bilmiyorum. Sizin düşünceniz ne? Tam olarak e, yönlendirmek istemem tabii de. Yani etkinlik güzel gibi görünüyor. Çünkü şurayı beğendim. Çok fazla elmas vereceğini düşünüyorum bu etkinlikten de, haberiniz olsun. Burası ne? Ha, burası da kırmızı zarf. Bu arada kırmızı zarfın olayını bilenler var mı dostlar? Ben öğrenmiştim.
Çok felaket bir olayı varmış bu kırmızı zarfın. Bilmeyenler varsa yorumda söyleyin, anlatayım. Yorumlarda anlatırım. Şu an şeyde anlatmam. Videoda anlatmam. Yayın diyecektim. Şimdi kırmızı zarf diyorduk en son. Kırmızı zarfın olayı, e, bunlar genel olarak paylaşılıyor. Hiç de iyi değil bunlar genel olarak, ama şöyle bakmak gerekirse mesela şuradakiler iyi mi? Dünya kanalına da atılabiliyor da ittifaka atmak daha mantıklı mesela. Yok abi ya. Kim mesela mavi çip kutusunu ne yapacağım ben mesela, ya da bunları falan. Gereksiz dostlar. Buraya hiç para yatırılmaz. Haberiniz olsun. Sıfır. Sonrasında 2026 demiş. Şurada ücretsiz kale görünümü veriyor. İşte 3 günlük 300 400 tane kartopu veriyor. Burada yani klasik herkese verilen şey. Şurası önemli. Burada neler veriyor? 4000 tane kartopu veriyor. Elmas harcamada ne diyor? Her 200 elmas tükettiğinde bir etkinlik, 200 elmasla bir kar topu veriyor. Ya doğru mu? Tükettiğinde bir etkinlik öğesi atacak. Şu anda elde edilen. Aynen, ama 200 elmasa bir kar topu çok fazla. Yani buraya kaç bin? Abi çok fazla veriyor bu arada. 4000 tane kar topu veriyor fakat istediği malzeme çok. 200 elmas, 4000, buraya 800 bin elmas gidiyor toplamda. Oo, bu bayağı fazla. Dostlar, bunu yapmak çok zor, tamam mı? Bunu elmasınız varsa harcayabilirsiniz. Hani etkinlikte win-win olayı olsun diye buraya harcanabilir. Ama 4000 tane almak gerçekten zor. Oraya geçtim. Hadi bunu saymayalım. Burada da yine burada 4000 veriyor. Burada 3000 veriyor. Burada 4000 veriyor. Şimdi burada her 120 dakikada bir hızlandırma öğesi tükettiğinizde, yani 120 yani 2 saat hızlandırma harcadığınız zaman bir tane kar topu alınıyor. Bunun da maksimumunu almak için 8000 saat hızlandırma olması gerekiyor. Yani bu da zor, ama mesela ben bunu yapabilirim. Ama şunu mesela bu kadar yapmam. Örnek veriyorum, ama şunu kesin yaparım dostlar. Kaynak toplama diyor, etkinlik sırasında vahşi bölgede her bir dakikada bir kaynak topladığınızda bir etkinlik öğesi alacaksınız. Bu da aynı şekilde. Bu mesela herkes yapması gerekiyor bunu direkt. Şunu herkes yapması lazım. Şunun da en kötü, hani mesela ben sürekli diyorum abi 300 evrensele hazırlığınızı yapın mesela. İşte bunlar için diyorum. Mesela hazırlığı yapan birisi en kötü buradan 2K, 2,5K falan elması şeyini alır. Kartopunu alır bana kalırsa. Ee, Kaynak toplamadan zaten herkes alıyor abi. Bu neymiş? Bu da zombileri, yani etkinlik sırasında her bir yenilen zombi, yani bir zombi, buraya da kaç enerji gidiyor? Burada da fazla enerji gidiyor bu arada. 4000 kar topu. Burayı niye bu kadar abartmışlar? Ben buraya ilk defa bu kadar yüksek olduğunu görüyorum. Abi şuraya bakar mısın? Bunu niye bu kadar saçma getirmişler anlamadım. Bir zombide 4000. Abi bu da yapılmaz bu arada. 4000 çarpı 10 enerji desek 40.000 enerji istiyor dostlar. Ben mi yanlış hesapladım oğlum? Bu ne? Çok fazla getirmişler. Ama istediği malzemeler çok daha fazla yani. Yani tam olarak şu ikisini anlayamadım. Şurada 800 bin elmas istiyor. Burada da 40 bin enerji istiyor. Yani yapılabildiği kadar yapılacak ama maksimum olmaz. Ama şu ikisine ben örnek veriyorum. Hani buradan 3000'i herkes kesin alacak abi, tamam mı? Buradan yine örnek veriyorum 1K falan alınsa etti sana 4000. Doğru mu? Bak, taktiği söylüyorum arkadaşlar. En basitinden şuradan 4000'i çektik şununla birlikte. Şuradan ben mesela maksimum alacağım, ama hadi diyelim ki en kötü iki yarısını alalım. Yani 4000 saat hızlandırma harcayalım. Yarısını aldık 2000. Kaç etti? 3000, 4000. Şuradan 1000 aldığımız için 4000. Buradan da 2000, 6000 etti. Doğru mu? Doğru. Şimdi şuraya geldim. 6000 etti. Şimdi buradan kaç geliyor? 100, 200, 300, 400, 500, 500 pardon, 800, 1100, 1400. Artı buradan 1000 daha veriyor. 1400, 2400. 6000 de oradan vardı. 8400. Şu anda çok az şeyleri yaparak, görevleri falan cartçut yaparak 8400. Hadi gel abi şuraya gel. Şuraya gel paşam. Buradan da hadi topladın. Mesela 3-4 bin de buradan toplasan. Çünkü şuradan da mesela her gün veriyor 6 gün boyunca. Toplasan hani 10 bini falan görecek, tamam mı? Şöyle hepsiyle 10 bin. 0 TL harcayarak. Sadece birikim yaparak. Hadi şuraya da gel, şu iki paketi al. 700 TL. 10 bini gördük. Hatta 10 binden fazla da. Hadi 10 bin diyelim biz. Buradan 1500 aldık. 10 bin, 11.500. Şuradan geldik. 2200 aldık.
11.000, 13.000, 500, 14.000 diyelim düz hesap. Dostlar 14.000 ile şuraya girdiğimiz zaman %90 ihtimal burayı patlatırız bir kere, tamam mı? 14.000'e girdiğimiz zaman. Burayı da nasıl patlatacağız? Videonun öncesinde dediğim gibi burayı gidip 4.000 iken patlatmayacaksın abi. Gideceksin 9.000, 10.000 civarına geldiği zaman burası ne yapacaksın? Tak 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 bütün hepsini atıyorsun. Buradan patlarsa artı bir de 10.000 alıyorsun. 14.000, 15.000 de zaten cepteydi. Toplamda 25.000 kartopu alıyorsun. O da nereden bakarsan bak iyi de şöyle bir bakalım. 25.000'de hani 4.500 ortalama, bir tane büyük paket, bir tane de küçük paket. Hani 25.000, 31'e yuvarlayabiliriz. İşte toplasan 4.500, 5.500, 6.500, hani 7.000 civarı, 6.500, 7.000 civarında paket almış gibi burayı çeviriyorsun ve buradan da ödüller geliyor. Mükemmel. Abi bak bunu sevdim. Bunu bu kadar fazla yapması bence iyi olmuş açıkçası. Çünkü bak kaynak toplamadan falan ekstra geliyor. Mesela kimsenin çantasında 40.000 enerji yoktur muhtemelen de. Burayı ben doğru mu hesapladım ciddi? Pardon arkadaşlar. Şurada harbiden 40.000 istiyor. Yani umarım yanlış hesaplamışım. İnşallah yanlış hesaplamışımdır da 40.000 istemez yani şurası. Eğer 40.000 istiyorsa kötü bir tık. Ama en azından mesela şuradan falan ekstra, hani örnek veriyorum, burayı da 1000 yapsalardı hiç alamayacaktık. Ya da şuraya 1000 yapsalardı daha az alacaktık. En azından buradan free to play oyuncular için bence iyi olmuş. Dostlar siz etkinliği nasıl buldunuz? Ve videoyu beğendiyseniz bir beğeni, bir yorum, etkinlik hakkında olabilir. Bir tane de hype puanı patlatırsanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bye.